Sor hadi sor. Peki zeka genetik midir, sonradan kazanılır? 50-50. Bana sorarsan 70'e 30, 60'a 40 bile denebilir. Hani torpil geçeyim. Şimdi şöyle zekası olmayanlar için diyeceksin ki çevresel etkenler, evet şöyle bir şey sana söyleyeyim. Kesinlikle zeka gelişiyor. Bu bir kesin. Ama genetik kökeninde tabii ki var. Yani bu şuna benziyor. Senin mesela deri rengin. Esmersen güneşi yiyince ne oluyorsun? Esmerleşiyorsun. O zaman burada deri rengi nasıl? Hem genetik hem de çevresel değil mi? Deri rengi böyle. Mesela bembeyaz. Çıkıyorsun güneşe tavuk gibi yanıyorsun. Neden? Pigment yok, melanin yok. O zaman demek ki deri rengi 50-50 denebilir. Genetik ve çevre. Ama göz rengi hiç çevreyle alakası yok. Göz rengi siyahtan mavi oluyor mu ya da maviden siyah oluyor. Demek ki o zaman göz rengi %100 genetik. Saç rengi de öyle düşünebilirsin. Zeka 60'a 40. Yani zeka ailesel ve eş kalıtımla kalıtılıyor. Eş kalıtım kodominans demek. Yani bu şu demek. Anne siyah, baba beyazsa ne oluyor? Melez. Renk de öyle eş kalıtılır. Eş kalıtma şu demek. Anneden 5 geliyor zeka. Babadan 3 geliyor. Bölü 2. 5 artı 3 bölü 2 4 oluyor. O yüzden anne babanın ortalaması. O zaman bir tarafın zeki olması yetmiyor. İki tarafta zeki olursa çocuğun böyle bir şey oluyor. Ama şöyle bir şey de var tabii. İki taraftan eş kalıtımın dışında tabii ne yazık ki mayoz bölümü de crossing over oluyor. Crossing over şu. Herkes de senin mesela 23 kromozom anneden geldi, 23 babadan geldi şu an. Onların da anneanneden babaannelerden geldi. Mayoz bölünme olurken yani yumurta ve sperm oluştururken anne ve babadan gelen genler tekrar bir yan yana geliyor, bir daha dağıtılıyor. Yani tam dağıtılırken iki saçma, iki geri zekalı gen yan yana gelebilir. İki tane zeki insanın süper zeki çocuğu olması diye bir kural yok. %25 bu. Yani 4 çocuk varsa biri zeki olur. Evet doğru. Ama 3 tanesi o şans. Crossing over'daki şansa bağlı. Ama bu tam zıddı da doğru. Bir ailede hiç zeki yoksa zeki doğma ihtimali yok. Senin anneannen, babaannen, işte onların soylarında mutlaka vardır. Onun için zeki ailede mutlaka bir zeki vardır. Sonuç zeka %60 genetiktir. Mesela Amerika'da öyle çalışmalar var. Çocuklar doğmuşlar eşikiz. Eşikiz bütün genleri aynı. Parmak izleri dışında her şeyler aynı. Birini Kaliforniya'ya vermişler birinin yanına evlatlık, birini de başka bir yere vermişler. Çocuklar sonra yıllar sonra birbirini bulmuşlar. Mesela biri doktor, biri avukat. Böyle simetrik meslekler olmuşlar. Yani Hocam yetiştirme tarzı etkiliyor mu? işte o 40 etkiliyor. Yani çok önemli. Bana göre daha az. Ben bu 40 da moraldir yani. Şey çok etkili ya. Yani şöyle sana söyleyeyim. Yetiştirme tarafı çok tabii ki çok etkili. Yani sen şimdi mesela düşünsene 60 zekayla doğmuşsun örnek ama çok iyi bir aile denk gelmişsin. 90'a çıkabilirsin mesela. Ama öbürsüne 70 zekayla doğmuş hiç ellenmemiş. Öyle kalmış. Ama yine 70'e doğmuş bak. Yani yine doğuştan bir fark atıyorsun. Yani buradan şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Evet çevrenin etkisi çok iyi. Evet var. Ama dediğim gibi 30 puan desek daha iyi olur. 60-70 her zaman şeye verelim. Genetik özellik çok önemli abi. Yani mesela ben bakıyorum mesela bir insanın annesi babası ya da ailesi zeki olmaktan sonra abi çocuk şöyle mesela ailede Alzheimer oluyor. Alzheimer'lı çocuklar şiirleri bile ezberleyemiyor. Ne alakası babaannen Alzheimer olmasa? Yani düşünsene babaannen Alzheimer, çocuk şiir ezberleyemiyor. Bu biraz kader abi bazı şeyler. Yani ne bu işler önemli yani genetik olarak. Sor hadi sor.